Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Yangwing U8. Shorts videosunu paylaştığımız anda çok büyük bir ilgi gören Yangwing U8 kabiliyetleriyle bizi kendine hayran etmeyi başardı. BYD'nin bir alt markası Yangwing'in full size luxury SUV modeli olan U8 dediğimde akıllara ilk gelen şey ise 360 derece kendi etrafında dönmesi oldu. Vallahi ben yeni U8'i sadece tek bir özelliğiyle değil yakından tanımak istiyorum. Siz de eğer benim gibi düşünüyorsanız yeni U8 hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Daha videonun en başında söyleyeyim. U8 bugüne kadar kanalımızda incelediğimiz araçların içinde en lüksü. Hatta lüksün zirvesi olabilir. Çinli olmasının neleri değiştireceğini ise birlikte şahit olacağız. Birliğimizin devam etmesi için de halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yangwing, İngilizce looking up, yani yukarıya bakmak anlamına gelen Çince bir kelime. 2023 yılında BYD tarafından kurulan Yangwing, böyle çok söyleyince de insana bir Çince biliyormuş özgüveni geliyor. BYD'nin ultra lüks otomobil markası. Hatta birazdan detaylarına gireceğiz ama Individual Wheel Drive teknolojisini de içeren E104 platformunda ilk kez Yangwing'de kullanıyor BYD. Ve tarihler 2023 Haziran'ı gösterirken öyle bir SUV tanıtıldı ki tank gibi kendi etrafında döner mi dersin, timsah gibi suda yüzer mi dersin, sıfırdan 100'e 2 saniyede çıkar mı dersin? Tamam. Önce tasarım. Yeni Yangwing U8'e önden baktığımızda bu minik ledlerden oluşan farlar dikkatimi çekiyor. Kaputtan başlayıp yılan gibi süzülen bu far tasarımı tamponda ana far grubunda içine alıp farklı ve özgün bir hale bürünmüş. Yangwing, U8 için modern uygarlığı vahşi doğada serbest bıraktık diyor. Vahşiliğin devasa panjurla desteklenmesi ve bu tamponla güçlü bir duruş sağlanması bunu kanıtlar. Tabi bu hatlar da geniş ve heybetli görüntüyü destekliyor. Tavandaki eklentilerle birlikte. Bunlar ne derseniz eğer, ultra güçlü sensörleri bu şekilde yerleştirmişler. Böylece offroad yaparken kum, toz, çamur ve sudan etkilenmeden özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yeni Yangwing U8'e bizden vahşi bir yıldız çat diye gider. Adeta araziler ve zorlu koşullar için doğmuş olan U8'in yanında Cybertruck, neyse. Son dönemde adeta otomobil piyasasını kasıp kavuran Cybertruck'ın adını U8'in yanında anarsak ayıp olur. Yalan yok, U8'e SUV demeye de dili varmıyor insanın. Harbi bir tank olan U8'in profilinde çokgen formunda çamurluk dediklerini görüyoruz. Bu çamurluklar basit plastikten ibaret değil. Her biri üzerindeki kamera ve lidar tarayıcı sensörler etrafınızda olup biten her şeyi anlık olarak siz fark etmeden izliyor. Platformunun da adının yazdığı bu eklenti üzerinde de kameralara yer verilmiş. Yan camlarında fazlasıyla geniş olduğu profilde D sütunu üzerindeki led şeritler hem şarj anında hem de kilidi açtığınızda istediğiniz renk ve animasyonda çalışıyor. Yan camların böyle düz şekilde gelmesine de su teğeti adı verilmiş. Çok net ve agresif olan profilde lüks SUV karizması buram sarmış dört bir yanı. Jantlar standart olarak 20 inç büyüklüğünde geliyor. Opsiyonel şekilde ise 22 inçlik iki farklı modeli seçebilirsiniz. Profildeyken söyleyeyim, yeni U8'in yere bakma açıları da önde 36,5, ortada 25,5, arkada ise 35,4 derece olarak belirlenmiş. Fazlasıyla iyi açılar bunlar. Büyük stepnesi ve heybetli duruşuyla yeni Yangwing U8'in arka tasarımına bakmaya doyamayacaksınız. Önde söylemeyi unuttum, Yangwing bu led far ve stoplarına yıldızlar arası diyor. Sert ve köşeli arka tarafta çokgen şeklindeki stepne çok etkileyici. Hani bir dönemde çok meşhurdu bu bagaj kapağındaki stepne olayı. Bana onu hissettirdi. Yangwing U8'in tüm olayı stopları. Onu günün her saatinde tanımanızı sağlayacak bu tasarımıyla ben çok etkilendim doğrusu. Çamurlukların bu genişleyen formu da çok güzel görünüyor. Ama biraz yüksek bir araç oluşu arkadan baktığınızda bana biraz yüksek geldi. Ya anne, taktığın şeye bak, baktığın şeye bak, ayıptır ya. Tamam abi, bir şey demedim ya. Geldik bu bizim asfalt tankının boyutlarına. Yeni Yangwing U8'in boyutlarını daha rahat anlamak için onu etrafımızda görebileceğimiz en büyük SUV Range Rover Velar'la kıyaslayalım. Yeni U8 5319 mm ile Range Rover Velar'dan 52 cm daha uzun, 2050 mm ile Velar'dan 10 cm daha geniş ve 1930 mm ile 25 cm daha yüksek boyutlara sahip. Öyle lafın gelişi değil ha. Harbi dev gibi SUV bu U8. Dingil uzunluğu ise tam tamına 3050 mm. Tamam, dış tasarım bizi ayıla bayıla etkilemeyi başardı ama siz daha bu efsanenin içini görmediniz.
Yeni Yankwang U8'in bu kendinden emin elektrikli kapı kollarından iç mekana doğru geçerken siz de kanalımıza hala abone değilseniz hemen şu an abone olabilirsiniz. Aşırılığın ötesinde lüksün son noktası diyerek görünen köye bir de kılavuz veren Yankwang'in bu koltukları ne böyle ya? Standart olarak 78 farklı işlemden geçen Napa derinin kullanıldığı bu adeta sizi saran koltukların yanı sıra Kapiton deri opsiyonel olarak seçiminize sunuluyor. Buna ek olarak iç mekanda gördüğünüz tüm ahşap detaylarda sapel ağacından üretiliyor. Öyle imitasyon ya da kaplama değil, has ağaç. Bu baktıkça bile gözünüze konforun vurduğu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altı kesik, üzerinde ahşap desenleriyle çok beğendiğim direksiyon simidini buluyoruz. Böyle bir otomobile bundan daha azının olmayacağını bilerek ben bu direksiyona bayıldım. Konsol, alışageldiğimiz tasarımlara hem benziyor hem de benzemiyor. Bir uçtan diğer uca uzanan 23.6 inçlik iki ekranla bezenmiş konsolda multimedya ekranı R800 kavisli 12.8 inç büyüklüğünde. Araçla ilgili her şeyin yapılabildiği bu ekranların tasarımları, konumları ve kullanım hissiyatları çok başarılı. 5G desteğinin de olduğunu ekleyeyim. Tabi ekranlar bu kadarla sınırlı değil. Diğer ekranlara da arka tarafa geçtiğimizde bakacağız. Çift katlı orta konsolun üstünde az da olsa birkaç tuş, kablosuz şarj standı ve bardaklığa yer verilmiş. Havalandırma menfezlerini böyle konsolun üstüne koymaları bana tavanın üstündeki radar eklentilerini anımsattı. Ambiyans aydınlatmalarıyla da iç mekan çok iyi durmuş. Kabin böyle evinizden daha rahat duruyor. Gerçekten lüksün konforlu oluşu bir başka. Hatta bu kol dayama içinde de sadece boş bir saklama alanı bulunmuyor. 4,5 litrelik bir buzdolabının olduğu burada -6 dereceye kadar içeceklerinizi saklayabilirsiniz. İyice kuruttuğunuzda içerinin sıcaklığını ayarlayarak bozmayan sistemiyle de kötü sonuçlarla karşılaşmayacaksınız. Bu iyiymiş bak. Zaten iç mekandaki ahşap detaylarında ben kararımı vermiştim. Yeni Yankwang U8'in arka koltuklarına geçtiğimizde olunabilecek en konforlu yerlerden birine geçiyoruz. Yeni U8'in tüm kapıları elektrikli olarak açılabiliyor. İnerken de, binerken de kendinizi böyle özel hissettiren bu detayı da ben sevdim. Sağ yolcuya bir ekran, arka yolculara birer ekran derken cep telefonunun yetersiz olduğu durumlarda kullanabileceğiniz bu ekranlar arka koltukları daha dolu göstermiş. Ama ben bu kadar çok ekran düşkünü olmadığım için beni pek heyecanlandırmadı. Beni heyecanlandıran kısmı ses sistemi. Ultra sessiz ve mahremiyetin korunduğu bu iç mekanda ön koltuk konforundaki arka koltuklar dahil olmak üzere Dynaido'nun baş mühendisi tarafından geliştirilen HI-End 22 hoparlörlü ses sistemiyle müzik zevkinin dibine vuracaksınız. Böylesine dev bir tankın elektrikli bagaj kapağının altında koltuklar normal konumundayken 1.31 litre hacim sunuluyor. Koltukları yatırdığınızda ise 2050 litre hacim emrinize amade. Kendi etrafında 360 derece dönen bir araba daha neler neler yapmaz ki? Hazırsanız saymaya başlıyorum. Önce yeni Yankwang'de bulunan sistemleri şöyle bir geçelim. 2 adet Nvidia Drive işlemci, 3 adet lidar sensör, 5 adet milimetre dalga radarı, 12 adet ultrasonik radar, 4 adet çevre görüş kamerası, 4 adet yan görüş kamerası, bir sürücü izleme, bir kabin kamerası, tüm ekranlarda birer kamera olmak üzere gördüğünüz gibi dostlar hem siz hem etrafınız adeta biri bizi gözetliyor evi gibi mübarek. Tabii bu kamera ve sensörler başta ultra gelişmiş offroad yeteneklerini yeni U8'e veriyor. Önlerde ve arkalarda çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemiyle birlikte 6 pistonlu havalandırmalı disk frenlerde bu gücü durdurmaya yarayacak. Bununla birlikte şehir içinde işinize yarayacak güvenlik özelliklerinde adaptif hız sabitleyici, şeritten çıkmanızı önleyecek şerit takip sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi, aktif çarpışma önleyici, şerit değiştirme yardımcısı, yeni U8'in kendi kendini park etmesini sağlayan otomatik park sistemi, akıllı sürücü destek asistanları arasında bulunuyor. Tabi bunlar ortalama bir SUV'de de çok rahat bulunabilecek şeyler. Yankwang U8'in ününe ün katan en önemli özelliklerinden ilki bir tank gibi, gerçek bir tank gibi 360 derece kendi etrafında dönmesi oldu. Her bir tekere ayrı şekilde yerleştirilen tork sistemi sayesinde yeni U8 kendi etrafında rahat şekilde dönebiliyor. Bu da çok dar alanlarda böylesine büyük bir otomobili daha rahat idare etmemizi sağlar. Tabi bitti mi? Hayır. Yeni U8 yüzebiliyor. Eminim hepimiz GTA oynadık zamanında. Ama ben şimdiki GTA 5.6'lardan bahsetmiyorum. Harbi dibimizi düşüren, bizi hayallerden hayallere salan GTA'lardan bahsediyorum. Orada bir şifreyle denizde yüzen otomobiller 2024'e girerken artık şifresiz şekilde hayatımızda. Pasif güvenlik özelliklerinden biri olan bu mod sayesinde siz gayet ciddi bir seviyedeki suya girip U8 ile ilerlerken U8 suyu algılayarak tüm sistemini buna entegre yapıyor ve
en kısa sürede o suyun içinden yüzerek çıkmamızı sağlıyor. Gerçekten başka bir boyut. Tabii sadece suda değil, kumda da üstün bir sürüş stabilitesi sunan Yankwang, her tekerine ayrı dağıtabildiği tork sayesinde sorunsuz bir kum sürüşü sağlıyor. Buna ek, yolda hangi süratte giderseniz gidin, tekeriniz patlası dahi hiç hissettirmeden, dengesini kaybetmeden 3 teker üzerine gidebilirsiniz. Bu ne ya? Araba konforunda tank mısın mübarek? Böylesine lüks ve büyük bir SUV'de duyunca sizi şaşırtacak bir motor bulunuyor. Yeni Yankwang U8'in bu devasa kaputunun altında 2 litre hacminde turbo beslemeli bir motor ve tabanında BYD'nin jilet inceliğindeki bataryaları bulunuyor. Yani yeni U8 hibrit. Fakat bildiğiniz hibritlerle karıştırmayın hiç. 49.05 kWh hacmindeki bataryaları ve 2 litrelik motorundan her bir tekere 220 kW, yani 300 beygir olmak üzere 1200 beygir güç üretiliyor. Sıfırdan 100'e 3.6 saniyede hızlanan bu canavar maksimum 200 km/saat hıza çıkabiliyor. Yakıt deposu ise 75 litre. Tamamen elektrikli sürüş menzilinin 180 km olduğu U8, 110 kW hızlı şarjda 18 dakikada %80 şarj seviyesine gelebiliyor. Gerçekten nutkumuz tutuldu. Ben Yankwang U8'i anlatmaya doyamadım. Eminim atladığımız yerleri de mutlaka vardır. Bu bize has inceleme videomuzdu. Bir de sizlerin yorumlarından oluşan başka bir videoda U8 için konuşmayı isterim. Hadi şimdi bombayı patlatalım mı? Ne demek istediğimi siz anladınız. Yeni Yankwang U8 tam tamına 150 bin dolara alıcı buluyor. Yani vergisiz hali ve bugünün döviz kuruyla 4.369.900 lira. Bu kadar özellikten sonra bedava gibi fiyat. Siz ne dersiniz? Yeni BYD Yankwang U8'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni U8'i ilk gördüğüm anda olduğu gibi yakından tarayınca da çok beğendim. Satın alma tarafında da eğer bir gün piyango vurursa kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Yankwang U8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Yankwang hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.